Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Bugün sizlere ESP32 ile yaptığım otomatik park bariyer sistemini göstereceğim. Bu uzun ve detaylı bir video olacak arkadaşlar. Ve bu benim kanalımın ilk uzun videosu. İlk video olduğu için bazı eksiklikler veya anlamadığınız kısımlar olabilir. Eğer anlamadığınız veya yaparken hata aldığınız bir kısım olursa lütfen yorumlarda belirtin. Çünkü yorumlara hızlı bir şekilde dönmeye çalışıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi projemize geçelim. Bugün sizlerle birlikte ESP32 kullanarak otomatik park bariyer sistemini tanıtacağım arkadaşlar. Yani yapacağız. Bağlantılara geçmeden önce projenin çalışır halini sizlere göstermek istiyorum. Şu anda ekranda. Projede HSR04 ultrasonik mesafe sensörünün aracın bariyere yaklaştığını algıladığı zaman bu bilgiyi ESP32 işleyerek servo motoru kontrol ediyor ve bariyer otomatik olarak açılıyor arkadaşlar. Araç geçtikten birkaç saniye sonra bariyer tekrar kapanıyor ve sistem yeniden hazır duruma geliyor. Bu videoda projeyi sıfırdan kuracağız. Kullanacağımız malzemeleri tanıtacağım ilk önce. Devre bağlantılarını tanıtacağım ardından. Evet arkadaşlar, şimdi projemizde kullanacağımız malzemeleri kısaca tanıyalım istedim. Her malzemenin yaklaşık fiyatını ekranın bir köşesine göstereceğim. Fiyatlar satın aldığınız tarih ve satıcıya göre değişebiliyor ama genel olarak ortalama aynı. Ayrıca kullandığım malzemelerin tamamını videonun açıklama kısmına da ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle breadboard'a takılı ESP32 kartımı gösteriyorum. Bu bizim anakartımız. Sonra arkadaşlar bir tane HSR04 ultrasonik mesafe sensörümüz arkadaşlar. Bir tane SG90 servo motorumuz. Bir tane OLED ekranımız arkadaşlar. Ve bazı erkek jumper kablolar ve bazı dişi erkek jumper kablolar. Bunlardan 3-4 tane ihtiyacımız olacak. Hatta bazılarından 4-5 tane. Ve arkadaşlar 1 ohmluk direncimiz ve 2.2 kilo ohmluk direncimiz. 2 kilo ohmluk direnç de olabiliyor sanırım. Bir tane kabloya ihtiyacımız var arkadaşlar. Bilgisayardan şu kısma takmamız için bir tane USB kablosuna ihtiyacımız var. Onun haricinde arkadaşlar projeyi yaparken kullanabileceğimiz normal bir kartona, yani park projemiz için kullanabileceğimiz normal bir kartona. Benim şöyle normal bir kartonum vardı. Üzerine beyaz çizgiler geçtim. Bu bizim parkımız olacak. Siz de istiyorsanız mukavva veya karton kullanabilirsiniz. Bariyer kolu için ise arkadaşlar bir dondurma çubuğu veya normal bir çubuk kullanabilirsiniz. Yapıştırmak için bant, çift taraflı bant veya sıcak silikon da kullanabilirsiniz istediğiniz gibi. Çok zor değil yapıştırmak. O yüzden normal bant bile olabiliyor arkadaşlar. Şimdi malzemelerin de detaylı fiyatlarını ve ne işe yaradıklarını ekranda göstereceğim. O kısma da okuyabilirsiniz. Evet arkadaşlar, SCP-32 şöyle iyi bir şekilde breadboard'un üzerine oturduk. Şöyle gördüğünüz gibi şurada bir sütunumuz kaldı. Bunu kullanacağız. Evet arkadaşlar, ESP32'yi taktık. Şöyle iyice oturması için birazcık baskılamamız gerekiyor. Burada arkadaşlar mesafe sensörünün eco pini yaklaşık 5 volt seviyesine sinyal ürettiği için bu hattı doğrudan ESP32'ye bağlamıyoruz. Bunun yerine 1 kilo ohm ve 2 kilo ohm direnç kullanıyoruz arkadaşlar. Şunlardan bahsediyorum. Bu 1 kilo ohm, bu 2.2 kilo ohm. Direnç kullanarak bir gerilim bölücü oluşturuyoruz. Böylece eco hattındaki gerilim ESP32'nin güvenli okuyabileceği seviyeye düşürülüyor. Bağlantı şemasını da ekranda görebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi sırada mesafe sensörümüz var. Mesafe sensörünün bağlantısını yapacağız. Sensör üzerinde VCC, Trig, Eco ve GND olmak üzere 4 tane pin bulunuyor arkadaşlar. VCC pinini bir dişi erkek jumper kablo ile artı güç rayına taktım arkadaşlar, buradaki kısmı. Devam ediyorum. GND pinini ise eksi, yani toprak rayına bağlıyorum arkadaşlar. Şu mor kabloyu da eksi kısma takıyorum. Ardından arkadaşlar trig pinini ESP32'nin GPO33 pinine bağlıyorum. Şurada görüyorsunuzdur. Bu hatta önce gerilim Eco pinini ise yaklaşık 5 volt seviyesinde sinyal verdiği için doğrudan ESP32'ye bağlanmıyor arkadaşlar. Bu hatta öncelikle gerilim bölücüyü, ardından GPO34 pinine bağlıyoruz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Eco'dan bahsediyorum. Burada beyaz olanı ilk önce buraya takıyorum arkadaşlar. Yani 20. satıra. Çünkü Eco pini yaklaşık 5 volt seviyesine sinyal verdiği için doğrudan ESP32'ye bağlamadım. Bu hatta önce gerilim bölücüyü, ardından GPO34 pinine bağladım. Şurada arkadaşlar dirençlerimi görebilirsiniz. Dirençlerimin bir bacağı
25. satırda, bir bacağı eksi rayda, diğer direncimin bir bacağı 20. satırda, diğer bacağı 25. satırda ve arkadaşlar demiştim ekopinle yaklaşık 5 volt seviyesi sinyal versin doğrudan SPO2'ye bağlanmıyor diye. Burada bir mor kabloyla mor kablomun bir bacağını 25. satıra, bir bacağını da D34'e şekilde D34'e bağladım arkadaşlar. Bu şekilde önce gerilim bölüncüye ardından da GPIO 34'e bağlanmış oldu. Değil mi? Evet arkadaşlar, servo motoru sisteme eklemeden önce OLED ekranın bağlantılarını yapıyoruz. OLED ekran üzerinde 4 tane pin bulunuyor. VCC, GND, SCR ve SDI arkadaşlar. VCC pinini breadboard üzerindeki artı, şu şekilde mor kabloyu görüyorsunuz. Artı güç rayına takıyorum. GND pinini ise eksi yani toprak rayına bağlıyorum arkadaşlar. SDI pinini ise ESP32'nin, şuradan göstereyim. ESP32'nin GPIO 26 pinini, SCR pinini ise GPIO 25 pinine bağlıyorum arkadaşlar. Bu şekilde OLED ekranın güç ve 12C haberleşme bağlantılarını tamamlamış oluyoruz. OLED ekranın bağlantı şemasını da ekranda görebilirsiniz. Şu şekilde son bir kez yakınlaştırayım. Her şeyi gösteriyorum şu an. Evet arkadaşlar, son olarak servo motorun bağlantısını yapacağız. Servo motorun üzerinde üçlü soketi breadboard'a bağlayabilmek için 3 adet erkek kabloya ihtiyacımız var arkadaşlar. Şu şekilde 3 adet erkek jumper kablo kullanıyorum. Buradaki o kısma bu jumper kabloları taktım arkadaşlar. Burada bu siyah, yani daha çok kahverengi gibi görünen kabloyu yeşil jumper kabloya bağladım ve bu yeşil jumper kabloyu arkadaşlar breadboard üzerindeki eksi hatta takacağım arkadaşlar. Şu şekilde eksi hatta taktım. Sonra şu kablonu tekrar çekeyim. Burada arkadaşlar kırmızı kabloya taktığım mavi kablomu ise kırmızı güç kablosu bağladım. Mavi jumper kabloyu artı yani 5 volt güç rayına takıyorum arkadaşlar. Bu yeşil eksi raya takmıştım. Bu maviyi de artı raya takıyorum arkadaşlar. Kırmızı çizginin yan tarafına taktım. Sarı ya da turuncu sinyal kablosuna bağladığım turuncu jumper kabloyu ise ESP32'nin GPIO 13 pinine takıyorum arkadaşlar. Şuradaki D13'e de bu kabloyu takıyorum. Bunu da taktım. Bu şekilde servo motorun güç, toprak ve sinyal bağlantıları tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Elektronik bileşenlerimizin tamamını sisteme ekledik. Gördüğünüz gibi şu anda OLED ekranımız, servo motorumuz ve mesafe sensörümüz bağlı durumda. Devremizin son hali bu şekilde görünüyor. Bir sonraki aşamada bu sistemi hazırladığım kutunun içerisine yerleştirerek daha düzenli ve korunaklı bir yapı oluşturacağım. Bu kısımda da yine fotoğraf şema olarak ekleyeceğim. Yine aklınız karışırsa, sormak istediğiniz şeyler olursa lütfen yorumlarda belirtin. Tamamladığımıza göre arkadaşlar şimdi projenin kodlama kısmına geçebiliriz. Kodları Arduino IDE üzerinden ESP32 kartımıza yükleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar burada ilk önce şeyimizi seçiyoruz. Select Other Board and Port diyor arkadaşlar. Burada biz ESP32 dev modül kullandığımız için buraya ESP32 dev modül yazıp buradan oka basmamız gerekli arkadaşlar. Ve projede OLED ekranı, servo motoru ve mesafe sensörünü birlikte kullandığımız için öncelikle gerekli kütüphaneleri kurmamız gerekli. Kütüphaneleri ise Arduino IDE'de buraya basarak açıyoruz arkadaşlar. Burada istediğimiz kütüphaneleri yazmamız gerekli. Kütüphane yöneticisini açtıktan sonra arkadaşlar ilk olarak OLED ekranı kontrol edebilmek için Adafruit SSD şöyle yazayım. Adafruit SSD 1306 kütüphanesini yüklememiz gerekli arkadaşlar. Ben yüklemiştim. Burada install diyecek. Siz install'a bastığınız zaman yüklenecek o. Ve servo motoru ESP32 ile kontrol edebilmek için arkadaşlar ESP32 servo kütüphanesini yüklüyorum.
STP32 servo kütüphanesine yükledikten sonra burada install demeniz gerekli arkadaşlar. Burada ben önceden yüklediğim için remove yazıyor. Burada arkadaşlar biz kütüphanelerimizi projemize dahil ettik, include ettik. Ardından işte hangi pinin nerede olduğunu yazdık. Burada genel olarak fonksiyonlarım, işte açılma mesafem, işte bekleme süresi vesaire bunlar var. Siz bunları istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz bazı kısımları. Kod çok uzun değil arkadaşlar, 100 satır civarında. Şu an kodu çok detaylı bir şekilde anlatmayacağım. Eğer anlatmamı isterseniz bunu yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü video çok fazla uzun oluyor. Çok fazla detay da vermek istemiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi de elektronik bağlantılarımızı tamamladıktan sonra breadboard'u hazırladığım kutunun içerisine yerleştiriyorum. Güç bağlantısını daha sonra rahat kullanabilmek için kabloları kutunun dışına çıkarıyorum. Servo motoru ise bariyeri rahat hareket ettirebilecek şekilde kutunun yan kısmını sabitliyorum arkadaşlar. Ben bunun için bant kullandım. Ancak siz isterseniz başka şey de kullanabilirsiniz. Tercih edebilirsiniz. Son olarak kutunun üst kapağını kapatıyorum arkadaşlar ve yalnızca gerekli kabloların dışarı çıkabileceği kadar küçük bir açıklık bırakıyorum bazı kısımlarda. Böylece hem daha düzenli hem de daha estetik görünüyor. Şimdi arkadaşlar kutumuzu da genel olarak bitirmiş olduk. Buraya kadar aklınıza takılan yerler varsa lütfen yorumlarda belirtin. Yardımcı olurum. Şimdi arkadaşlar kutumuzu da hazırladığımıza göre genel bir test edebiliriz.